bu videoda geçici iş ilişkisiyle ilgili sık sorulan soruları cevaplandırmak istiyorum. Yasada geçici işçinin çalıştırılmasına dair bazı süre sınırları düzenlenmiştir. Örneğin askerlik, doğum izni veya iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde bu durum devam ettiği sürece geçici işçi çalıştırmak mümkündür. Ancak iş yerinin gereklerinden doğan geçici işçi çalıştırma taleplerinde yasa 4 ay sınırlama vermiştir. Ve bu sınırlama 8 ayı geçmemek üzere 2 defa uzatılabilir. Onun haricinde mevsimlik tarım işlerinde veya ev işlerinde bir süre sınırı olmaksızın geçici işçi çalıştırmak mümkündür. Son olarak da mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde en fazla 4 ay süreyle geçici iş ilişkisi kurulabilecektir. Bir iş yerinde çalıştırılan işçilerin tamamıyla geçici iş ilişkisi kurulması mümkün değildir. İşletmenin ortalama üretim kapasitesinin öngörülmeyen şekilde artması halinde geçici işçi sayısı toplam işçi sayısının %25'ini geçemez. Ancak 10 veya daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. Geçici iş ilişkisinde geçici işçi ile geçici işveren arasında bir iş sözleşmesi kurulmaz. Bu sebeple geçici işçilerin ücretleri işveren sıfatını taşıyan özel istihdam bürosu tarafından ödenir. Ancak işin görülmesini isteme hakkı ve işçiye talimat verme yetkisi geçici işverendedir. Geçici işveren, geçici işçilere karşı eşit davranmakla yükümlüdür. Örneğin iş yerinde ulaşım, yemek ve benzeri yan haklardan eşit muamele ilkesince geçici işçiler de yararlandırılırlar. Geçici işçi çalıştıran işveren, iş yerindeki açık pozisyonları geçici işçiye bildirmekle yükümlüdür. Böylece geçici iş aracılığıyla sürekli istihdama geçmek isteyen işçilere de kolaylık sağlanmıştır. Son olarak geçici işveren iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almakla, eğitimi vermekle, işçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.